Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm şahane bir tatlı kurabiye tarifim var. Tam bayrama yakışır, özel günlerinize yakışacak lezzette muhteşem bir kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle kurabiyemizin hamurunu yapmakla başlıyoruz. Bir adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz bu kurabiyede. Yumurta ve toz şekeri güzelce yavaş yavaş çırpalım. Bir paket toz vanilya ekliyorum. Bir paket toz vanilya 5 gramdır. Vanilyamızı da ekledikten sonra şöyle bir tekrardan karıştıralım. 1 su bardağı nişasta ekleyelim. Ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen unun markasına göre bu oran değişkenlik gösterebilir ve yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de farklılık gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru olacak. Ona göre kıvamını belirleyebilirsiniz. 160 gram oda sıcaklığında tereyağımızı ekliyoruz ve 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyoruz. Elimizle hamurumuzu, malzemelerimizi güzelce yoğuralım. Güzel bir yumuşacık kurabiye hamuru elde edelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Her zaman belirttiğim gibi sağlık açısından, lezzet açısından tereyağla yapmanızı tavsiye ederim. Ben tüm kurabiyelerimi tereyağla yapıyorum. Gerçekten hem çok lezzetli oluyor hem de sağlıklı. Kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru. Şimdi tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı serdik. Hamurumuzdan parçalar koparalım. Elimizle bastırdıktan sonra parça ceviz ekleyelim. Ben cevizleri 3'e 4'e böldüm. Bu şekilde parçalanmış haliyle iri bir şekilde hamurumun içerisine koyuyorum ve yuvarlıyorum. Lokmalık olarak küçük bir boyutta olmasını istediğim için kurabiye hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. O şekilde hazırladım. İçerisine de cevizleri iri bir şekilde koydum ki böyle yediğiniz zaman ağzınıza çıtır çıtır daha lezzetli bir şekilde gelmesi için, yemesi keyifli olması için açıkçası öyle yaptım ama toz haliyle de koyabilirsiniz. İri parçalanmış haliyle yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Ceviz yerine dilerseniz kavrulmuş fındık, badem veya Antep fıstığıyla da bu tarifimi deneyebilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor. Ben daha önce Antep fıstıklı ve bademli olarak hazırlamıştım bu kurabiye tarifimi. Misafirlerime ikram etmiştim. Çok beğenmişlerdi. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir kurabiye. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 42 adet beyaz çikolatalı cevizli kurabiyeler elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az sayıda elde edebilirsiniz. Ama bu ölçüler gayet ideal çünkü ben hamuru fark ettiyseniz çok küçük parçalar halinde koparıp çok küçük boyutlarda kurabiyelerimi hazırladım. Hamurdan biraz büyük parçalar koparırsanız daha az sayıda kurabiyeler de elde edebilirsiniz. Kurabiyelerime şekil verip hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimizin üzerinde zaten pişerken hafiften çatlaklık oluşacaktır nişastanın etkisiyle. O yüzden üzerinde çatlaklığı gördüğünüz zaman fırından alabilirsiniz. Kurabiyeleriniz pişmiş demektir. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. 15 dakikanın sonrasında kurabiyelerimi fırından aldım. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel piştiler. İlk sıcaklığı geçtikten sonra soğuya yakın ıldıktan sonra hemen eritilmiş beyaz çikolatayı kurabiyemizin üzerine beyaz çikolatayla bulayalım. Kullanmış olduğum beyaz çikolata 120 gramdır. Nasıl eritiyoruz? Benmari usulü beyaz çikolata nasıl eritilir? Hemen kısaca anlatmak istiyorum bilmeyenler için. Çünkü o kısmını çekmedim. Çoğu kişi biliyordur diye. Bir cezvenin içerisinin yarısına kadar su dolduralım. Üzerine küçük bir kasenin içerisine beyaz çikolatalarımızı kıralım.
Ocağı açıp suyun buharında kasenin içerisinde bulunan beyaz çikolatalarımızı suyun buharında eritelim. Bu şekilde benmari usulü çikolatamızı eritmiş oluyoruz. Dilerseniz kurabiyelerin hepsini beyaz çikolatanın içerisine batırıp o şekilde de çıkarabilirsiniz ama o şekilde çok fazla beyaz çikolata harcamış olursunuz. Yani 240 gram kadar çikolata kullanmanız gerekecektir. Bu şekilde 120 gram beyaz çikolatayla üzerini fırçayla kaplayarak çok şık görselini oluşturabilirsiniz. Hem de lezzet açısından üzerinde olması beyaz çikolatanın yeterli oluyor. Kurabiyelerimizin üzerini süslemek için ince çekilmiş ceviz hazırlayalım. İnce çekilmiş cevizle beyaz çikolatanın üzerine tam ortasına gelecek şekilde serptim. Dilerseniz bu kurabiyemizi sütlü çikolatayla veya bitter çikolatayla da kaplayarak hazırlayabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de görseli çok şık bir kurabiye oldu. Özel günlerinize yapmanızı tavsiye ederim. Beyaz çikolataların üzerine bu şekilde çekilmiş cevizlerimizi serptikten sonra buzdolabında soğuyana kadar bekletelim. Yaklaşık bir 20 dakika kadar buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Beyaz çikolatalar böylelikle kurabiyenin üzerinde donmuş olacaktır. Sonrasında sunum için servis tabağına dizebilirsiniz. Dilerseniz buzluğunuzda, derin dondurucunuzda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Tam buzluk kurabiyesidir. Saklama kaplarının içerisine koyun. Sıkıca kapaklarını kapattıktan sonra uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman buzdolabından çıkarın. Oda sıcaklığına gelince misafirlerinize veya sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Aniden gelen misafirler için gerçekten çok kurtarıcı bir kurabiye olacaktır. Kurabiyelerim sunumu hazır. Şimdi sizler için kurabiyelerimi sunum tabağıma dizip yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin beni nerelerden takip ettiğini çok merak ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.